Herkese merhabalar, tüm dünyadaki dostlara selamlar, sevgiler. Ben Emine Karaşahin. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, bugün böyle yine farklı bir çalışma yapacağız birlikte. Yine kafes üzerine zincir tekniğiyle güzel, istediğimiz gibi gönlümüzden ne geçiyorsa o şekilde modeller oluşturup istediğimiz projede bunu değerlendirebiliriz. Neler yapılabiliriz? Bunu ben Alize'nin sayfasında gördüm. Yelek yapmışlar. Gri ipe, gri simli ip. Bakın Alize, Angora, simli şal ipi arkadaşlarım. Bakın bunlar. Alt zemin kısmını bununla yaptım. Üstteki simli kısmı bununla yaptım. Bakın aynı tonda çalışayım istedim ama tonunu yakalayamadım. Orada çünkü Alize'nin sayfasında gri üzerine simli gri ile yapmışlar. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Yeleğin tarifi yoktu ama bir bütün olarak yeleği görebilirsiniz. Bu şekilde yapılmış. Onlar da sadece modeli anlatmışlar. Ama gerçekten yelek çok güzel olmuş. Şimdi ben bununla ne yapmayı düşünüyorum? Eğer yapabilirsem şöyle yaza doğru kendime şu kafes kısmından bir ayakkabı babet yapıp babetin üstünü küçük küçük bunlarla süslemek istiyorum arkadaşlarım. Yapabilirsem ben böyle bir çalışma düşünüyorum. Her şey yapılabilir. Kırlentler olur, yatak örtüleri olur, yelek, bluz, tunik, ne isterseniz battaniye, her şey yapılabilir. Çok güzel, gerçekten de çok farklı. Yapması da o kadar zevkli ki. Neden? İçinizden geldiği gibi. Ne istediysem onu yaptım. Bakın hiçbir kuralı, kaidesi yok arkadaşlar. İçimden geldiği gibi, hiç düşünmeden. Yani iyi geliyor insana, öyle söyleyeyim. Oldu. Şimdi ben bunu yaparken iki farklı tığ numarası kullandım arkadaşlarım. Şöyle bir yaklaştırmak istiyorum. Bir tanesi 4,5 milim, diğeri 3 milim. Ben hem şu kafes kısmını 3 milimle yaptım, hem de şuralardaki ters sık iğneleri dış kısmı 3 milimle yaptım. Zaten videonun içinde göreceksiniz. Üzerindeki süsleme kısmını, zincir işi kısmını da 4,5'la yaptım. Dolayısıyla iki farklı numara. Birisi küçük, birisi biraz daha büyük. En azından 4,5 olmasa bile bu 3 ise bu 4 olmalı yani. Mutlaka bir numara daha kalın olmalı arkadaşlarım. Bu şekilde bir çalışma yaptık. Sizler de beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlarım, ben şöyle bakın bu kısmını kamera arkasına yapmıştım. Şimdi sizlerle şöyle şu köşeden başlayalım. Zaten bir iki tane örnek göstersem mantığını anlasak yeterli olacak. Şimdi hiç örgü bilmeyen arkadaşlarımız için şöyle çok az bir kafes yapmayı göstereyim. Evet, 3 milimlik tığ ile kafeslerimi yaptım. Şimdi bakın. İlk önce projeniz neyse o şekilde bir kafes çalışması yapmanız lazım. Şimdi hemen şöyle küçücük bir modelde göstereyim sizlere. 1, 2, 3 diyelim. Üçüncüye geldim. 1, 2'li dördüncüye girelim. Çok küçük oldu. Bir ikili trabzan yapıyorum bakın burada. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Sıkmıyorum farkındaysanız. Bir atlıyorum. İkinciye geliyorum. Ve tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çektim. Burada bir atlıyorum. İkinciye giriyorum. Bir ikili trabzan daha yaparak kafeslerimi oluşturuyorum. Şimdi bakın bir zincir, bir atlıyorum ve burada bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir atlıyorum, bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir atladım ve bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu şekilde diyelim ki istediğiniz ölçüye gelene kadar yapsınız. Yukarı çıkacağız. 3 zincir. 1, 2 ve 3. Dönüyorum ve hemen her birinin üstüne batarak kafeslerimi oluşturmaya devam ediyorum. Böyle bir zincir, ikili trabzan. Bir zincir, ikili trabzan şeklinde bakın ilerliyorum.
Böyle bir zincir, bir zincir, şöyle bir ikili trabzan. Bir üste çıkarken tekrar 1 2 3 zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. Böyle bu şekilde ilk önce kafeslerimi oluşturuyorum. Bakın bir zincir, bir ikili trabzan. Bu şekilde arkadaşlarım kafeslerimizi yaptık diyelim ki. Şimdi ben bu iplikle bakın zemin kısmını yaptım. Bunu ben Alize'nin sayfasında gördüm arkadaşlar, bu modeli. Orada bir yelek yapılmış. Gri renkli yapılmış. Burası şu alt kafes kısmı sade gri ile, üstü de aynı ipin simlisiyle, biraz ton farkı var, yapılmış. Ben de ona benzetmek için bakın şöyle şuradaki simliyle denedim. Fakat hani videoda çok rahat görünmez diye çok da hoşuma da gitmedi. Şöyle videoda görülebilecek bir renkle de devam ettim. Şimdi kafesimiz yaptık diyelim ki. Bu kafesi biz 3 milimle yapmıştık. Şimdi ben şu üzerindeki işlemeleri 4 ya da 4,5 milimle yapalım. Şimdi burada üstüne işleme yaparken ipimizi 2 katlı yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz. Bakın. Bir içinden, şöyle bir içinden, bir de üstünden, ikisini birleştirip çift kat yapabilirsiniz. Şu köşeye bir yuvarlak üçgen yapalım mesela. Şurayı şu şekilde sağlamlarsınız. Şöyle bakın. Şöyle bağlarsınız. Sonra ipimiz altta kalıyor. Her zaman olduğu gibi. Şimdi bakın. Her birine şöyle dönerek bakın. Gördünüz mü? Hemen bir yuvarlak oluşturmaya başladım. Şöyle bir sıra daha etrafından şu şekilde dönebiliriz. Bakın böyle etrafından dolanın dolana şöyle, mesela istediğiniz kadar bunu genişletebilirsiniz. Daha sık istiyorsanız hemen kenarından bir daha gidersiniz. Şimdi böyle buraya bir yuvarlak oluşturuyorum bakın. Bakın açık olmasını istemiyorsak her kafese 2 kez gireriz. Yani şuradan devam ederiz bakın. Şöyle. Bu bize kalmış. Yani nasıl istiyorsak öyle. Ve sıkmadan şöyle bol bırakarak. Şöyle hemen kenarına giriyorum. Böyle. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi ince olan tığımı tekrar aldım. 3 milim olan tığımı aldım bakın. Burada şöyle kenarlarına ters sık iğne çalışması yaptım bakın. Şöyle şurada bir, hepsinde görünüyor dikkat ederseniz. Şimdi bunun için ne yapacağız? Şu ipimizi hemen bu ilmeğin yanından bir yerden yukarı çıkarıyoruz. Bak şöyle hemen yanından şuradan tutuyorum. Şöyle yukarı çıkarıyorum. İpinizi ayarlayın. Şöyle. Şuradan bir sabitledikten sonra bakın. Ters sık iğne yapıyoruz. Ters sık iğne şöyle. Bu şekilde. Şuradan da böyle tutturarak da ters sık iğneleri yaparken hani hafif daha genişletebilirsiniz. Şöyle bir buradan alırsınız, bir de buradan, olur. Yani bu şekilde de olur.
Şimdi evet. Gördünüz mü? Etrafını ters sık iğne ile dolandı. Şimdi burada şöyle ipi koparıyorsunuz. Şöyle. Bu ipi de şöyle tekrar alta çekiyorsunuz. Şu şekilde çekiyorsunuz. Şimdi bunu tekrar içeri şöyle çekiyorum. Bakın. Arkada bu ipleri sağlamladıktan sonra şöyle mutlaka bir düğüm yaparak sağlamlayalım arkadaşlar. Şunları da mesela hemen kesmeyin. Şöyle bir yürütün. Şöyle arkada bir sağlamlayın bunları. Daha sonra da o fazla kalan iplikleri şöyle tutup kesebilirsiniz. Şimdi bakın, mantık bu. Bir yuvarlak yaptım buraya. Kenarında ters sık iğne ile dolandım. Şimdi başladık buradan. Boşlukları istediğiniz gibi doldurabilirsiniz arkadaşlarım. Mesela ne yapalım? Buraya tekrar şöyle bir dikdörtgen yapalım. Şimdi onun için ne yapacağım? Tekrar kalın tığımı alacağım. Evet, şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle şuraya bir dikdörtgen veyahut da şöyle bir oval çalışma yapabiliriz. Bakalım. Şöyle ben rastgele yaptım. Bakın, hiçbirine şöyle yapayım demedim yani. Rastgele yaptım arkadaşlar. Burada yine şöyle mesela şuradan başlayalım. Şöyle ipimizi şu şekilde sabitledikten sonra alıyoruz. Bakın şöyle. Şimdi şu karelerin içerisinden tek tek bir devam edelim. Nasıl bir şekil çıkacağına en başta burada karar vermiş oluyoruz. Bakın. Bir tane daha gideyim. Gittim. Şimdi hemen şöyle devam ediyorum. Hemen diğer kafese geçmeyeceğim. Biraz böyle kapatsın kafesleri, boşlukları. Bakın, aynı yere tekrar batıyorum. Farkında mısınız? Aynı kafesin içine tekrar battım. Böyle. Şimdi devam ediyorum. Yandaki kafese geçtim. Şöyle. İpim hep altta, farkındaysanız. Bu o kadar kolay ve o kadar zevkli ki arkadaşlar. Şu an ben kameradan baktığım için biraz zorlanıyorum. Yoksa çok çok kolay. Bak, diğer kafese geçtiğimde şurada şöyle bir boşluk kaldı. Bunun olmasını istemiyorsak ne yapalım? Hemen dibinden devam edelim. Bakın. Şöyle hemen dibinden devam ediyorum. Şuradaki trabzanın aralarına da aynı hizadan bakın batıyorum. Devam ediyorum. Bu şekilde istediğimiz gibi dolduruyoruz. Biraz böyle üst kısmı sıkmadan bol bol bırakarak devam ediyorum. Evet. Bu şekilde istediğiniz gibi büyük veya da küçük bırakabilirsiniz bunları. Şu arkadaki ipler yukarıya çıkıyor. Onları aşağıda tutturmak lazım arkadaşlar.
bağlamak lazım aşağıya, arka tarafa. İşimiz bittiği zaman. Bakın gördünüz mü, bu şekilde. Şimdi bir oval yapmış oldum. Bakın şöyle. Şimdi ters sık iğne yapacağım. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ters sık iğne yapacağım. İnce tığımı aldım tekrar. Buradan şöyle şuradan bir yerden, bakın aynı yerden değil. Mesela hemen yanından, yakınından, şuradan da olabilir. İçinden şöyle çıkarıyorum. Çıkarıyorum ipi. Evet. Bakın. Şöyle. Önce bir şöyle. Evet, bağladım. Arkasından da ne yapıyorum? Ters sık iğne yapacağım, bakın. Şöyle. Buradan dediğim gibi tutturarak da yapıp biraz daha genişletebilirsiniz. Evet, böyle bu şekilde. Dediğim gibi bakın, şuralarda açıklık olursa diğer kafese geçmeden sık sık yanlarına çalışacaksınız. Aynı şekilde yaptığım gibi devam edeceksiniz. Şimdi burada bunu yaptıktan sonra şu ipi çekelim. Çıkaralım şöyle. Bunu da alta alıyorum. Şöyle dediğim gibi böyle arkada bu ipleri saklarsınız. Bu şekilde bakın, ters sık iğneyle de döndük. 2 tane buraya. Bakın. Şimdi ben bir yuvarlak daha yapacağım buraya. Önce şu ipimi şöyle sabitliyorum. Ve alttan bakın, tam yerimizi tespit edelim. Neresi olsun yerimiz? Şurası diyelim ki. Şuradan evet, başladığım yere kadar bakın geldim. Burada koparıyorum. Hemen burayı sıkılıyorum. Şuradaki ipimi de ne yapıyorum? Tutuyorum. Tekrar çekiyorum.
kenara alıyorum. Şu ipimizi alta yine alıyoruz. Arkaya hemen burada saklıyoruz. Bu saklama işlemini sizler bir proje yapacağınız zaman daha muntazam, daha düzenli yaparsınız. Ben şimdi böyle hızlıca gösteriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde, istediğiniz gibi, nasıl istiyorsanız o şekilde modeller yapabilirsiniz. Bir tane de evet, tüm çevresini yaptıktan sonra bunu kesiyorum. Yine bu ipimi çekiyorum. Şöyle bakın. Çektim, çıkardım. Şuradaki ipimi de alta alıyorum. Şimdi mantık bu arkadaşlar. Böyle bu kafesimizi istediğimiz gibi, istediğimiz şekli vererek dolduruyoruz. En son bittiğinde böyle güzel bir görüntü oluşuyor. Şimdi ben şuralarda da kafama göre bir şeyler yapayım. Daha sonra videoyu bitirelim.
Evet arkadaşlarım, şöyle bakın. Yine rastgele öyle şekiller yaptım. Gördüğünüz gibi. Doldurdum boş kalan yerleri. Doldurdum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın şu kenar kısmını nasıl yapabilirsiniz? Hemen bunu da yapmışken şöyle en son kenar kısımlarına da tek tek böyle ters sık iğne yapabilirsiniz. Şöyle. Tüm çevresini örgünüzün bu şekilde bakın dönebilirsiniz. Böyle tek tek şöyle girerek ters sık iğne ile çerçeve çizebiliriz. Görüntü bu. Ben bir bitiriyorum. Şöyle bir buhar verip açıyorum. Tekrar görüşelim. Bu şekilde siz üzerine şekilleri istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, şöyle kenar kısmı bakın bu şekilde ters sık iğne ile bitirdim. Güzel gözüktü. Şöyle genel olarak şöyle baktığımız zaman bakın şöyle bir görüntü. Burada aynı şeyi denemek istemiştim. Bakın bu çok fazla kendisini göstermedi. Ton farkı da var. Güzel olmadı. Bunu da böyle bir, şunlar tek kat mesela. Tek katla da bir denedim nasıl olacak diye. Güzel olmadı. Bunları da bir siz görün istediğim için bıraktım. Tekrar sökmedim. Daha sonra bakın çift katla zaten sizinle birlikte yaptık. Böyle gönlümüze göre istediğimiz gibi süsleyebiliriz ve istediğimiz çalışmaları da yapabiliriz. Biraz şöyle buhar verdim. Elimle de açtım arkadaşlarım. Kendini bıraktı. Bakın daha güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayın lütfen. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.